Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İlker. Bugünkü videomuzda çok istek oldu. Birçok arkadaşım yazdı. Ee, Abi Succession Guardian oynuyorsun. Bize Guardian videosu atsana. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Addonlar ne? Kristaller ne? Kombolar ne? Ne biliyorsun? Biraz anlatsana diye aşırı soru gelmeye başladı. Ben de bunun sorularına istinaden birazcık sizlere Guardian'dan bahsetmek istedim. Hangi becerileri kilitliyoruz? Hangi addonları kullanıyoruz? Nasıl bir combo atıyoruz? Bu animasyon iptallerimiz varsa bunlar nelerdir? Öncelikle şöyle başlayalım. Kitleyeceğimiz becerilere bakalım. Şimdi şu kalıyor. Bu da kalıyor zaten. Şu PvE'de kullanılmıyor. PvP'de kullanabilirsiniz. Ama bunun bir sıkıntısı var. Yavaşlatma veriyor. Güzel ama yavaşlatma verirken 3 tane vuruş atıyor. Şöyle bir de animasyonunu göstereyim. Bakın 3 vuruş atıyor. 1, 2, 3. Toplam 3 vuruş attı. İlk vuruş cephe savunmalı. Yani ilk balta fırlattığında cephe savunması var. Daha sonrasında yok. O da saldırı hızını kırıyor ilk vuruşlarda. Bu da e, yani duruma göre kullanılacak bir beceri. Bunu ifade edelim. PvE'de kullanılmıyor. PvP aşamasında kullanabilirsiniz. Ben PvE'de bunu yaratık pullamak için kullanıyorum. Mesela tura dönerken yan tarafa boss çıkıyor. Boss'u üstüme çekmek için kullanıyorum. Uzağa vuruyor çünkü. Bunu bir ifade etmiş kullanalım. Bu kitleniyor. Şunu direkt kitleyin. Bunun dışında aşağı doğru tekrardan devam edelim. Bu kullandığımız bir beceri. Kombomuz hızlı olduğumuz zaman şimdi biliyorsunuz oyundaki addonlar Tier 3 addon oldu. Bütün addonlarımızı en yüksek seviye olarak kullanabiliyoruz. Yeni başlayan oyuncu varsa bunun ne demek olduğunu anlamayacaktır ama eski oyuncular bilir. Eskiden beceri eklentilerinin becerilere göre verdiği bufflar vardı. Yani oranları değişikti. Bir beceriye full buff verebiliyorduk. O zaman ondan sonra değiştikten sonra artık Guardian'ın hele ki Shy falan varsa kombosu uzun kısa kalıyor, yetmiyor. Bunu ekleyeceğiz zaten şimdi komboya, onu göstereceğim. Bu da önemli bir beceri, lazım. Aslında şöyle yapalım. Becerilerin ne işe yaradığını sırayla ben söyleyeyim. Şunu zaten anlattım. Bunu zaten konuşmamıza gerek kalmadı. Şu sürekli spamladığımız, geri mouse sol click'le vurduğumuz süper armorlu, ilk vuruşta düşmanı yıkan, hem PvP'de hem PvE'de kullandığımız bir beceri. Hasarı yüksek olur. Bekleme süresinde atılabiliyor. Bekleme süresinde atarsanız biraz hasarı düşer tabi. Aktif olarak kullandığımız spam becerisi olarak düşünebileceğimiz bir beceri. Bunu şöyle bir geçelim. Vahşi kıyım combo uzatmak için kullanıyoruz. Yaratığa eksi DP atar. Özellikle bir yaratık kesiyorsanız boss, kombonuza eklemenizde fayda var. Eksi 20 DP veriyor. Cephe savunmalı, yaratığa karşı açık vermiyorsunuz. Damage yemiyorsunuz. Son vuruşu sersemletiyor. PvP'de bir anlam ifade etmiyor tabii ki. Pençe çıkarma becerisi zaten çok aktif olarak kullanacağımız %100 kara ruh becerimiz. Space'e basılarak atılıyor. Bunun özelliği vurduğumuz zaman 10 saniye kritik vuruş hasarı %5 veriyor. Çok aktif kullanmamız gereken bir beceri. Bunu da üzerinden geçeceğiz. Çığ darbesi. Çığ darbesi PvE'de tabii ki kullanılıyor. Çünkü kombomuz zaten Guardian Succession'ın şöyle bir olayı var. Becerileri az. Aynı becerileri atıyoruz. Ve bunları çok düzgün bir sırayla atmazsanız bekleme süresiyle alakalı sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. PvE'de kullanılıyor hasar için. Yüksek bir vuruşu var. PvP'de kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Ben çok zor durumda kalınca kullanıyorum. Düşürme etkisi var. Koruması yok. Rakibin arkasından vurmanız gerek. Yani öne suratına atmayın, o sizi düşürür. O açıdan söylüyorum. Arkasından uzaktan biraz menzillidir de vurduğunuz zaman işe yarar. Dikkatli kullanılacak bir beceridir. Yaratık avı becerisi. Bu kitleniyor direkt. Direkt kitleyin. Hiçbir şeye yaramıyor. Ne PvP'de ne PvE'de bunu kullanmayacağız. Çığ darbesi Shift F. Shift F becerisi çok güzel bir beceri. Yüksek bir hasarı var. Korumalı. Bir CC etkisi yok. Eksi 20 DP'yi yapıştırıyor adamın suratına. Kombomuzda zaten var. Onu daha sonra anlatacağız. Omuan'ın cezası. Bu da kullanılan bir beceri. Bununla alakalı animasyon iptallerimiz var. Rakibin 20 AP'sini silip hareket hızı kazandırıyor bize. Süper armorlu. Yıkma etkisi var ama PvP'de değil. Keşke PvP'de de olsa muazzam olurdu. Bunun dışında Karakan halkası, bu çok yüksek vuran Shift F Guardian'ın Shift becerilerinin ünlü olanlarından. Attığınız zaman üzerinde yazıyor zaten, 10 müttefik ve kendine 100 DP kazandırıyor bu alan içerisinde. Toplu savaşlarda çok işe yarar. Çok yüksek vurur. %15 kaçınma kırar. Bayağı güzeldir. HP yenilemesi var. Çok etkili bir beceri. Zaten bunu da kullanıyoruz. Bu Shift Q da kullanılıyor.
Karakan baskını korumalı, CC etkisi yok. Hareket hızı ve DP veriyor. Bunu da hareket becerilerimizde ekliyoruz. Korumalı olarak kullanıyoruz. Kalp parçalama. Bu kesinlikle kilitlenen bir beceri. Hemen kilitliyorsunuz. Hiçbir işe yaramaz. Zaten çok da yavaş atıyor. Karakan katliamı. Bu ana hasar becerimiz. Aynı zamanda korumalı bir düşürme veren beceri. Üzerinde zaten yazıyor. Shift sağ klik attığınız zaman Karakan katliamı ve aza kesmeyi ard arda atarsınız. Shift sağ kliğe basılı tutarsanız ilk önce aza kesmeye atar, sonra Karakan katliamına atar. İki beceriyi tek beceriymiş gibi atıyor. Gayet güzel oluyor. Aza kesmede de cephe savunması ve püskürtme var. Buradaki diğer becerimizde de cephe savunması ve düşürme var. Buradaki bir ince ayrıntıyı söylemek istiyorum. Ekranımı kapatıp göstereceğim. Bu beceriyi şu şekilde atıyorsunuz. Bakın dikkatinizi çekerim. İki beceriyi ard arda atarken full korumalı gibi görünebilirsiniz şuradaki animasyonda, ama ben bu iki beceriyi ard arda atarken bakın arada bir saniyelik bir boşluk var, gördünüz mü? Beceriyi ikisini aynı anda atarken arada bir saniye boşluk verir. Yere düşersiniz. Bunu unutmayın. Yere düş ikisini de korumalı olduğu için ard arda attığınız zaman birleşecek ve sizi cephe savunmasında komple tutmuyor. Arada bir saniye boşluk veriyor. Ana hasar becerimiz, korumalı becerimiz, CC atarken kullanıyoruz. Keşke arada boşluk vermese ama. Geçit yıkıcı. Bu beceri olmazsa Guardian oynanmaz diyebileceğim bir beceri. Çünkü çok yüksek vuruyor. Rakibin suratına attığınızda bile back atak vuruyor. Animasyon iptali var, onu da göstereceğim. Zaten Guardian'ın becerileri az olduğu için bekleme süresi yetmemesinden kaynaklı Abyss olmadan önce Guardian nasıl oynanıyormuş diye düşündürür insana gerçekten. Şu beceri müthiş. Bunu söyleyelim. PvP'de hasar olarak kullanılıyor. Bir düşürme etkisi yok. Korumalı hasar becerisi. Bunu ifade etmiş bulunalım. Gökten gelen ceza bizim iframe'imiz. Bunu attığınız zaman şu şekilde bakın, iframe alıyoruz. Uçuyoruz. Havada hasar yemez hale geliyoruz ama yere düştüğümüz an iframe süper armor'a yerini bırakıyor. Burada şu ayrıntıyı ifade edelim. Iframe ve süper armor'un farkını bilmeyen arkadaşlar öğrenmiş bulunsun. Arkadaşlar şu attığım ilk kırmızı bir tane simge var, bakın kollar kapalı. Bu iframe, açık olanlar süper armor. Iframe'de hasar yemezsiniz, CC yemezsiniz. Ama süper armor'da sadece CC yemezsiniz, hasar yersiniz. Ee, Süper Armor'da grab yiyorsunuz bu arada, unutmayın. Bakın tekrar göstereyim. Şu son Süper Armor. Bunda grab yersiniz. Hasar da yersiniz. Ama CC yemezsiniz. Unutmayın. Şu zaten şu an geri geri giderken gördüğünüz korumada cephe savunması olur. Q blokta olur. Birçok karakterin Q bloğu var şöyle. Birçok karakterin yok daha doğrusu. Genelde tank klaslarım var. Tank klaslar böyle koruma modundayken önden hasar ve CC yemezler. Grab yerler. Arkadan CC yemezler. Hasar yerler. Grab de yerler. Şu grab yerden her türlü grab'i yiyorsunuz. Önden hasar yemiyorsunuz. Ve CC yemiyorsunuz. Arkadan da CC yemiyorsunuz. Diğer klaslarda bu böyle değildir. Mesela örnek verelim, Archer. Archer'da Q blok yok. Q blok yok. O zaman bu karakterin cephe savunması yok mu? Var. Kendi becerilerinde cephe savunması olur. Becerilerden kullanırsınız. Aynı zamanda oyundaki bütün karakterlerde geri doğru yürürseniz şöyle bakın cephe savunması alıyorsunuz. Yani Archer'la bile cephe savunması almak istiyorsanız şöyle geri geri yürüyebilirsiniz slotun yanında. Cephe savunması verir. Tabii ki bir tank klas edasında vermeyecektir. Kendine göre bir cephe savunması olacaktır. O da hoş görülmesi gereken bir durum. Archer uzaktan vuruyor, tarıyor falan filan. Sırada kar kasırgası. Arkadaşlar bu mesafe kapatmak için kullanılan bir beceri. WC ile kullanılıyor. Bunun güzel bir yanı var. PvP'de de kullanıyoruz. Şu şekilde bakın. Attığınız zaman hiçbir şey yapmazsanız korumalı bir mesafe kapatma veriyor. Eğer atarken mouse'un sağ kliğine tıklarsanız şöyle göstereyim. Son attığı bir animasyon var, gördünüz değil mi? O son attığı animasyon saldırı, yani saldırı anı cephe savunmalı. Hasar yemiyor. Grab yiyor. CC yemiyor ama. Ve püskürtme olarak rakibini püskürtüyor. PvP'de kullanılan bir beceri. Karşımızdaki rakibi yere düşürmek için kullanıyoruz. Ve korumalı bir yere düşürme bu. Gayet de güzeldir. Bunun da bir animasyon iptali var. Onu da göstereceğim şimdi. Bunun yanında şu beceriyi zaten kilitliyoruz. Birçok klasta kilitlenir. Sarsılmaz var üzerinde. Bunun anlamı nedir? Şöyle bakayım, atabiliyorum. Aynen. Şöyle atabiliyorsunuz. Sarsılmazın anlamı şu arkadaşlar. Canavardan hasar yemiyorsunuz. Bunu bir arkadaşımdan duydum. Bazı klaslar kül rengi ormanda bu beceriyi kullanıyormuş. Sarsılmaz almak için. Bu da böyle bir bilgi. Bir yere koyarsınız. Onu da söyleyelim.
Shift F Guardian'ın aktarım buff'ı. Bu AP kritik vuruş oranı, isabet oranı, hareket hızı, kritik vuruş hasarı ve süper armoru 10 saniye boyunca üzerinize alıyorsunuz. Çok güzel bir uyanış buff'ı bu arada. Çok beğenilecek bir uyanış buff'ı. Ne ararsak var üzerinde. Bu uyanış buff'ındaki fazlalık kritik vuruş oranıdır. Onu da anlatacağım şimdi. Gereksiz bir buff o. Bunu da bir olay üzerinden anlatacağız. Hücum becerimiz. Arkadaşlar hücum becerisi WF. Şu şekilde atar. Bakın uzun gidiyor ve cephe savunmalı. Çok güzel bir beceri. Mesafe kapatıyorsunuz korumalı bir şekilde. Muazzam. Hücum becerisinin daha yankısı var. Shift boşluk dağıtılır. Şöyle shift boşluğa basıyorsunuz. Shift'ten parmağınızı çekin. Boşluğa basılı tutmaya devam edin. 3 tane korumalı zıplama atıyor. 3 tane korumalı zıplama atıyor. Bunu PvE'de kullanmıyoruz. İstiyorsanız kullanın. Mesafe kapatıyor. Yani çok hızlı bir mesafe kapatmıyor. PvP'de kullanacağız. Yıkma veriyor çünkü. Rakibin üstüne şöyle bekleme süresinde. Rakibin üstüne şöyle attığınız zaman her düştüğünde adamı düşürüyor. Ve korumalı bir şekilde atılıyor. Muazzam bir beceri bu arada. Çok seviyorum. Kullanımı da hoşuma gidiyor. Böyle taşlı maçlı ya. Böyle tank diyebileceğimiz bir klasa. Gayet güzel bir beceri. Çarpışma grab becerimiz. Grab'e alıyorsunuz adamı. Grab'in şöyle bir olayı da var. Dur yanlış hatırlamıyorsam onu da bir göstereyim hemen. Biraz drop yiyoruz ama olsun dur. Düş. Bunlar kalksın bir yerden. Heh. Grab'e aldığınız zaman sağ klik attığınız zaman kafa atıyor karakter. Kafa attı orada ama tabii benim ekranın grafik ayarları patates olduğu için zor gördünüz ama kafa atıyor. Mouse'un sağ kliğine basarsanız. Bir önemli bir özellik mi? Değil ama bilin diye söyledim. Cinnet F becerisi bunu kitleyebilirsiniz. Kitlemek istemiyorsanız kullanabilirsiniz. Bununla alakalı bir combo var. Onu göstereceğim az sonra. Tercih sizin olsun. Guardian'ın pasif becerileri kritik vuruş hasarı ve AP veriyor. Kritik vuruş oranı HP veriyor. Bu kritik vuruş oranı bir de şurada tüm buff direnci %5 var. Şimdi burada bir ayrıntımız var. Burayı anlatmak istiyorum. Burada kritik vuruş oranı alıyorsunuz. %2. 5 aşama var. 5 kere 2 10. Yani %10 bir kritik vuruş oranı aldınız. Bir koyduk cebe. Burada kritik vuruş hasarı aldınız. Eyvallah. Şimdi buradan %10 kritik vuruş oranı aldınız. Karakterin üzerinde 5 seviye kritik vuruş oranı yaparsanız da %50 kritik vuruş oranı alırsınız. Yani şu beceriyle birlikte bu karakter %60 kritik vuruş oranına sahip oluyor. Hiçbir edon medon almadan. Sonra ejderhanın çağrısı becerisine geliyoruz. Arkadaşlar bunun üzerine ben size şöyle güzelce bir anlatayım. Bu beceri bize saldırıldığı zaman veya biz saldırdığımız zaman şöyle bakın. Birikmeye başladı yukarı görüyor musunuz? Stekleniyor. Şurada bakın 3 oldu. Vurdukça veya karşıdaki rakip bize vurdukça stekleniyor ama bu spam becerisini attığım için şu an steklenmedi. Bekleme süresindeki spam becerileri bunu steklemiyor. Her beceriniz, her vuruşunuz bunu stekliyor şu şekilde. 10 seviyeye geldi ve 20 saniye kalıyor. %50 kritik vuruş oranı veriyor arkadaşlar. Ve üzerinizde 20 saniye kalıyor. Sürekli vurduğunuz zaman da bakın e, bekleme süresi yine 20 saniyeye çıktı. Yani üzerinizde sürekli kalan bir beceri. Size vurulduğu zaman veya siz bir rakibe veya yaratığa vurduğunuz zaman kalıyor. Bunun olayı ve avantajı nedir? Az önce anlatmıştım. Şuradan %60 kritik vuruş oranı aldık ya. Buradan da %50 alıyoruz. Bu ne demek oluyor? Çar %110 kritik vuruyor. Yani bu çarın edonlarına kritik vuruş oranı hasarı koyuyoruz. Oranı koymuyoruz. Çar zaten %100 kritik vuruyor. Sadece becerileriyle yani. Guardian'ın en tatlı özelliğinden biri kritik vuruş oranı koymadığınız için de edon boşluğunuz oluyor. Ofansif şeyler koyabiliyorsunuz. Rakibi yavaşlatma, kendine DP alma gibi ofansif işler yapabiliyorsunuz. Guardian'ı ofansif bir klas haline getiriyor benim gözümden. Onu da aktarmış bulunalım. Bunun dışındaki başka becerilerimize geldiğimizde başka farklılık yaratacak önemli bir beceri var mı? Şöyle tekrardan bir göz gezdirelim. Yok. Bunun dışında farklı bir becerimiz yok. Şimdi şu PvP, PvE kombosunu bir göstereyim. PvE yani yaratıklara attığımız hasar vurmak için. İlk önce oyunda bilinen gerçekten insanların yaygın olarak bildiği bir combo var. Onu göstereceğim. Sağ, space, shift F, shift Q ve sonra ana becerileri atıyorsunuz. Ben bunu kullanmıyorum bu arada arkadaşlar. Ben bunu sevmiyorum. Kombonun devamı şöyle. Bunu göstermeyeceğim. Kullanmadığım bir combo. Ben mantıklı bulmuyorum. Neden mantıklı bulmadığımı da kendi komboma aktardığımda anlatacağım. Benim kombom şu şekilde. Birincisi Shift Q'ya basıyorum. Şöyle büyük bir alanı pulluyorum. Ve yaratıklara
Eva, DP kırma ve bir Eva kırma daha atıyorum. Çünkü bu beceride zaten Eva kırma var. Onlardan da bir Eva kırma, bir DP kırma eklediğimde ne olmuş oldu? Perma kırmış olduk. Bir de şunu da aktarayım. Bakın bu yaratığa saldırdığım zaman hareket hızı, saldırı hızı ve beceri hızı düştü. Bu gardiyanın pasifi arkadaşlar. Şurada olması lazımdı herhalde. Burada bir yerde yazar. Evet, tüm hız azaltma %20 bakın. İsabetli vuruşlarda. Arkadaşlar şöyle bir olay var gardiyanın. Gardiyan vurduğu an rakibi yavaşlatır. Direkt yavaşlıyor bakın. Bu PvP'de geçerli değildir. PvE'de geçerlidir. Yani siz oyun sonu slot dönerken vurduğunuz zaman slot direkt yavaşlar. Her becerisinde vardır. Dokunduğunuz yavaşlıyor arkadaşlar. Çarın dokunduğu yavaşlıyor. Bu kadar basit. Onu da bir ifade etmiş bulunalım. Güzel bir özellik. Yaratıkların size yavaş gelmesi, yavaş vurması az hasar almanıza yol açar. O yüzden ben bu beceriye de bayılıyorum. Bunun yanı sıra şimdi kombomuza tekrar devam edelim. Shift Q'yu kaldırdın, indiriyorsun, vurdun. Şöyle vurduktan space bu şöyle attın. Bir daha bu şöyle komboyu bitiriyorsun. Bu deyince olmadı bu arada. İsimlerini bilmiyorum becerilerin. Arayüzden şu bir tane muhabbet vardı. Nerede o? Şunu bir açalım. Şu anda basılan tuşu göster kapalı. Şuraya açalım. Siz tuşu da görün. Bu da önemli çünkü. Heh, basılan tuşu gösteriyoruz. Tamam. Şimdi bir daha atacağım komboyu. İlk tuşlardan bakın. Videonun açıklama kısmına da komboyu yazılı olarak yazacağım. Oradan da görüntüleyebilirsiniz. Bir daha bir gösterelim. Videoyu da yavaşlatabilirsiniz. Bakın şu sağ alt köşede bir yavaşlatma yeri olur. Oradan yavaşlatabilirsiniz. Shift Space de şöyle bir debufflarımı atıyorum. Yaratıkları pullluyorum. Dash atıyorum. Space. Şöyle. Bu kadar. Kombonun tamamı bu. Combo tamamen hasara odaklı tabii ki. Şimdi burada bir animasyon iptalimiz var. Onu göstereceğim. Bir becerimiz var ve bazı becerilerle animasyon iptaline giriyor. Şu Shift S bakın çok yavaşlatıyor. Kılıcı elindeki baltayı kaldırıyor da indiriyor da bir dünya vakit alıyor. Bir daha atalım şöyle yavaş bir şekilde. Bunu birkaç beceriyle hızlandırabiliyoruz. Tekrar atacağım. Dikkat edin bakın yavaşlığına. Pardon F'ye bastım ilk. Yavaşlığa bakın abi. Kıldırıyor da indiriyor da falana felana. Şimdi tekrar bekleme süresi de olsun. Bunu ilk nasıl hızlandırabiliyoruz onu göstereceğim. Benim çok yaygın kullandığım, işime gelen bir hızlandırma şu bakın arkadaşlar. A A deşimiz var ya şu deş. Bakın mouse'un sağ klik ve sol kliği ile aynı zamanda şeyle atabiliyorsunuz. Mouse'un sol kliği değil bu arada. Bir an kafam karıştı. Şöyle. Heh. Bakın şimdi bunu atarken bu beceriyi atarsanız animasyon iptal oluyor. Bak hemen attım gördünüz mü? Dash attıktan sonra FF'ye basarsanız çar çok hızlı atıyor Abyss becerisini. Benim kombomun içerisinde de bunu hangi beceriyle animasyon iptaline sokuyoruz? Şöyle. Shift F attığımız zaman bak hemen attı gördünüz mü? Shift F'ten sonra bu aza kesme becerilerimizden sonra da bunun animasyon iptali var. Ve bir animasyon iptali daha var. Onu da göstereyim. Shift sol click şu beceriden sonra var. Beceriyi kullandık. Bir daha da olsun. Shift sol click attığınız zaman yine bu Abyss becerisini hızlı atabiliyorsunuz. Bakın yine hızlı attı. Aynı zamanda yine bir beceriyle daha var. Onu da göstereceğim. Olsun hemen. Shift F ile bu arada dağ yıkımı mıydı neydi? Shift F'e bastıktan sonra atarsanız şöyle yine atar ama sanki benim kullanış açısından şu beceriden sonra atmak daha mantıklı. Shift sağ klikten veya şu dash'ten sonra atmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bana daha hızlı geliyor. Şöyle attığınız zaman pat diye hemen atabiliyorsunuz. Çok güzel bir beceri. Direkt suratına back atak vurur. Harika bir beceri. Bunu da ifade etmiş bulunalım. Bunun bir animasyon iptali daha var. Bu becerinin animasyon iptali var ama farklı bir beceriyi hızlandırıyor. Şöyle bir becerimiz var bakın. Atladığınız zaman baltayla indi. Gördünüz mü? Beceriye dikkat edin. Beceriyi atarken şöyle atabilir miyim acaba? Yok öyle atamadım neyse. Atarken bakın baltayı yere vuruyor. Baltayı vurdu. Bu becerinin de iki farklı kullanımı var. Baltayı yere vurarak atarsanız beceri yavaş atar. Ama bakın şimdi SF'yi atacağım. Kalkanla vurdum gördünüz mü? SF becerisini attıktan sonra yani Magnus becerisini attıktan sonra W
sağ kliği yani Oma'nın bilmem nesini attığınız zaman şöyle bir combo bakın. Daha hızlı atar, kalkanla vurur. Daha hızlı atar. Kalkanla vurmasının bir anlamı yok. Becerinin efektifliği değişmiyor. Sadece beceri hızlanıyor arkadaşlar. Ben mesela vurgeç slotları var biliyorsunuz. Şu korkulukları vurgeç slotu fark edin. Gittim işte şuraya bir beceri attım, vurdum şöyle. Slotu öldürdüm diyelim. Sonra buraya deş atıyorum, şöyle yapıyorum. Böyle bir combo atıyorum. Bunun anlamı ne? Yani birkaç beceriyi birleştiriyorum ve hepsi animasyon iptalli. Şöyle yapıp Magnus becerisini atıp Omo ile rakibin üstüne uçuyorsunuz ve hızlı uçuyorsunuz diğerine göre. Daha mantıklı oluyor. Bunu da bir ifade etmiş bulunalım. Farklı bir animasyon iptalimiz var şimdi. Yani geçişimiz var daha doğrusu. Hücum becerimiz var. F ile attığımız hücum becerimiz var. Az önce göstermiştim şu. Bunu atarken mouse'un sağ kliğine W ile birlikte basacaksınız bu arada. Ben W'ye basmayı unuttum. Bir daha gelsin. Bunu atarken mouse'un sağ kliğine W ile birlikte basarsanız şöyle bir şey oluyor. Bakın. Yine bunu atıyorsunuz kalkanlı bir şekilde. Yine kalkanlı bir şekilde az önce gösterdiğim beceriyi atabiliyorsunuz. Yine hızlandırır. Ve bir animasyon iptali daha var. Onu da gösterelim. Hücum atarken W sol atarsanız bakın az önceki beceriyi attı. Bu şu kaydığımız beceri var ya, ileri C ile attığımız. WC ile attığınız beceriyi hücumla da kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde tam kullanımı şöyle olur. Atarsınız. Şöyle CC atarsınız. Full korumalı. Şuradan şuraya kadar full korumalı gidip CC atıyorsunuz. Güzel bir özellik bence. Aktif olarak kullanılıyor. Ama ben bunların ikisini birleştirmiyorum. Şöyle adam mesela hücum atıyorum ya. Şöyle şunu hızlandırıyorum. Sağa deş atıyorum. Ve sonra tekme atabiliyorum bazen. Tekme korumalı CC veriyor çünkü. Hoşuma gidiyor benim tekmeyi kullanmak. Şöyle bakın korumalı bir CC'si var. Rakibin üstüne doğru koşuyorum. Omo ile atlıyorum. Sağa korumalı CC'mi atıyorum sonra. Neyse buralara gelen PvP anlatmayacağım bu arada. PvP olayıyla çok %100 bir bilgim yok ama yeri gelmişken söylemek istedim. Kombomuz bu şekilde. Bunu unutmayın. Şöyle atıyorsunuz, pulluyorsunuz. Space, Shift F, vurdun. Azal kesme, animasyon iptali, geçit yıkıcı, Shift F, spam becerisi atıyorsun. Spam becerisini atarken şuna dikkat edin. Bakın koruması gidince atmayı bırakın. Bekleme süresine giriyor. Damage'i düşüyor. Şimdi koruması var. Koruması var. Koruması bitecek de olduğunu bildiğim için mouse'un çiftine tıkladım. L ve R'ye tıklamış bulundum. Diğer becerime geçtim. Kombosu bu şekilde. Kitlenmesi gereken becerileri zaten göstermiştik. Add-on'lara geçelim. Add-on'lar böyle. Burayı bir 5 saniye ekranda tutayım. Videoyu durdurup bakın. Hiç kritik vuruş oranı yoktur. Dikkatinizi çekmiştir zaten. Kritik vuruş oranı kullanmıyoruz. Çünkü zaten çar %100 kritik vuruyor. Burada bir önemli ayrıntı var. Burada vahşi hezeyan var. Bakın şu beceri vahşi hezeyan. Şu attığınız becerinin adı vahşi hezeyan. Sağa doğru attığınız korumalı beceri. Bu becerinin olayı şu. Rakibe vurduğunuz zaman bakın ne verdi? Saldırı hızı verdi ve bir tane daha saldırı hızı verdi. Mevzuyu anlatmanın derdi bu. Bu beceride kendinden saldırı hızı var arkadaşlar. Kendisinden saldırı hızı veriyor. Biz de aynı zamanda buna add-on'la saldırı hızı eklediğiniz zaman bütün çarın alabileceği tek hızı tekte almış bulunuyorsunuz. Ama unutmayın vurmazsa add-on devreye girmez. Bakın vurmayınca add-on devreye girmiyor. Kendi becerinin verdiği saldırı hızı devreye giriyor. Ama add-on bitti bakın. Vuracak yani bu. Slotun içerisinde bunu vurduracak şekilde atın. Unutmayın. Aynı zamanda stiff atar şöyle. Şimdi vahşi hezeyan becerisiyle alakalı bir özellik daha var. Onu bir daha göstereyim. Vahşi hezeyanın üzerine dikkatinizi çekeceğim. Süper armor oldu. Bekleme süresinde süper armor vermiyor. Aynı zamanda sarsılmazı var. Bekleme süresinde sarsılmazı da vermiyor. Ama cephe savunması şeyi var bakın. Zaten birçok karakterde var bu. Yaratıklara karşı sarsılmazı var yani bunun. Atabilirsiniz yaratıklara karşı. Kullanabiliyorsunuz. Sarsılmaz hasar yemenizi engeller. Unutmayın. Bunu da ifade etmiş bulunalım. Başka önemli bir ayrıntımız yok. PvP aşamasıyla alakalı %100 bilgiye sahip değilim. Tabii 2 senedir oynuyorum bu karakteri. PvP'de atıyorum. Ama %100 bir bilgiye sahip saymıyorum kendimi. Çünkü çok yoğun bir PvP yapan bir insan değilim. Bir de şeyi gösterecektim şu tekmenin kombosunu. Arkadaşlar tekmeyi ben şöyle kullanıyorum. Şu karşımdakinin rakip olduğunu varsayalım. Korumadayım. Dash, tekme, space atıyorum. Tekmeyle düşürüyorum. Space ile buff'ımı da almış oluyorum. PvP'de bu arada. PvP'de böyle bir kullanımı var bunun. Onu da bir ifade etmiş bulunayım. Aklınızda bulunsun.
Başka hareket becerimiz bir de şu vardı. WQ, bakın şu WQ becerimiz var. Mesafe kapatıyor ve korumalı. Savaş ortasında bunu da atabilirsiniz. Ben genelde şöyle atıyorum. W attım, uçtum, W F ve şöyle adama yakınlaşmak için kullanabiliyorsunuz. Öyle bir olayı var işte. Bu kadar da önemli değil. Çok aktif kullanmıyorum. Ara sıra attığım, savaşın ortasında kullanacak becerim kalmayınca korumalı olarak attığım bir beceri. Bunu da ifade etmiş bulunalım. Videoyu da burada bitirelim. Kristal. Pardon. Kristali de göstereyim. Edon'u göstermiştik. Kristal zaten arkadaşlar, kristalimizin olayı şu. Kristal oyundaki birçok karakterde aynı olur. PvE için konuştuğumuz zaman. İlk önce bundan bir bahsedelim. Yani yaratık kesmek için 4 tane Macalot kullanıyoruz. Kaliteli birleşik büyük kristali Macalot. 2 tane Ahkırat, 2 tane Zalim, 2 tane Hain Ruh, bir tane Koyu Kırmızı Cesaret, 2 tane Uyursuz Sihirli Kristal, bir tane Girin. Ben ezik Girin kullanıyorum. Kırılınca çok para gidiyor çünkü. Bir de 2 adet şeyimiz var. Doğan'ın var. Şimdi bu Doğan'ın olayı biraz karmaşık. Onu bir anlatalım. Arkadaşlar, Doğan'ın kristalini döneceğiniz slota göre takacaksınız. Yani bu ne demek oluyor? Örnek veriyorum. Kül rengi orman yere düşürüyor. Kül rengi ormanda buraya e, Doğan'ın dev takmayacaksınız. Ne takacaksınız? Hemen şöyle göstereyim. Bunun yıkma olanı var. Düşürme direnci. Doğan'ın sarsılmaz takacaksınız. Mesela kül rengi ormanda sarsılmaz taktınız ya. Püskürtme. Püskürtme de şeyde gider bu arada. Dekya'nın dikenli ağacında gider. Orada kullanıyorsunuz. E, Sarsma var bir de. Sarsma. Burada sarsma var bakın. Sarsmayı da şeyde kullanıyorum ben. Turo'da. Turo sarsıyor çünkü. Burası opsiyonel. Döndüğünüz slota göre takıyorsunuz. Yere düşmek slot dönerken biliyorsunuz avantaj değil. Çöp kaybı, aynı zamanda slot güçlüyse size bir hasar vurma ihtimalini arttırmış bulunuyor. Yani kristallerde de bununla alakalı farklı söyleyecek bir şey yok. Olay bu şekilde. Ee, PvP için de ben bunu kullanıyorum. Ama ben şimdi gerçi bu Guardian için pek uygun olmaz. Bunu geçin. Bunu ben Nova'da kullanıyorum. PvP konusunda zaten çok yüksek bir bilgim yok. O yüzden çok üstünde durmak istemiyorum. Yanıltmak istemem. Ama PvP konusunda olay bu şekilde ilerliyor. Bunun dışında karakterle alakalı birazcık özelliklerden bahsedeyim. Buna rollemek isteyen, Guardian oynamak isteyen varsa aranızda biraz bilgi vereyim. Uyanış konusunda çok yüksek bir bilgiye sahip değilim ama uyanışın tabii ki oynadım Guardian oynadığım için. Detaylı bilgim yok sadece. Uyanış biraz yavaş. Succession uyanışa göre biraz daha hızlı. Succession'ın PvP'si daha iyi. PvE konusunda da Succession uyanışla neredeyse denk. Uyanışın güzel bir yanı var. Daha iyi hayatta kalıyor. Succession'da biraz daha hızlı. Oyun istiyor. Bu hızlı kelimesini yanlış anlamayın. Bir yere çekmeyin. Karakter yine yavaş ama uyanışa göre hızlı. Gidip de yani bir farklı bir hareketli bir class'la sakın kıyaslamayın Guardian'ın Succession'ını. O class'lara istinaden tabii ki yavaş. Bakın en baba şöyle hızlı, yani bu kadar hızlı. E, Tabii uyanışa göre Succession biraz daha hızlı, biraz daha mekanik. Hasar konusunda da gayet yeterli. Çok yüksek hasarı var aslında, onu söyleyeyim. Oyuna yeni başlayan biri için gerçekten Guardian mükemmel bir tercih. Aşırı hızlı, aşırı hızlı diyorum. Aşırı yüksek vuruyor. Kırık biçer. 2-3 parça itemle dağları deviriyor, yani o kadar söyleyeyim. Uyanış Guardian'ın zaten gücünden bahsetmek bile istemiyorum. Uyanış Guardian çok yüksek hayatta kalması, çok yüksek damage atan aşırı kolay bir çar. Ki Succession da öyle. Bu da çok kolay bir çar. 5 tane beceri var gördüğünüz gibi. Onları atıyoruz yani. Olay bu şekilde. Bence yeni başlayan adam için biçilmiş kaftandır. Onu söylemiş bulunalım. Bunun dışında farklı söyleyecek bir şey yok. Karakter bence tercih edilesi bir karakter. Ben açtığım günden beri zevkle oynuyorum. Şu an Succession Nova seviyorum. Bu aralar biraz ona sardım. Benim fetişim var. Ben kalkanlı çar seviyorum. O yüzden kalkanlı çarları oynamak benim hoşuma gittiği için de Nova, Valk, Guardian gibi klasları tercih ediyorum. Bunu da ifade etmiş bulunalım. Tabi bu aralar Nova'nın uyanışın da dikkatimi çekiyor. Hoşuma gidiyor. Hızlı mızlı böyle aşırı şekil işleri var. Onu da söyleyeyim. Farklı söyleyeceğimiz bir şey kalmadı. Şu arayüzü kapatalım şuradan. Bunun da işimiz de kalmadı. Hepinize tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Bana desteklerinizden dolayı kanalıma abone oluyorsunuz. Yorumlar, gerekli destekler geliyor işte. Onunla istinaden hepinize çok teşekkürler ediyorum. E, Hepinize iyi günler dilerim. Keyifli oyunlar dilerim. Hoşça kalın. Bay bay.